Cümleten selamun aleyküm hanımlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün birlikte 5 şiş görünümlü dikişsiz dikiş şiş patik yapacağız. Üstelik de artık iplerimizi değerlendireceğiz. Elinizde ortalama 2'şer metre kadar artık yarım kalmış rengarenk ipleriniz varsa böyle bir model yaparak değerlendirebilirsiniz. Ana rengim de krem. İplerimin hepsi piyasada rahatlıkla bulabileceğiniz patiklik iplerden. Hemen iplerimi şöyle bir kenara kaldırıyorum. Hanımlar, patiğimde kullandığım şişlerim ise 3 numara. Ben böyle kısa 2 şiş ile yaptım. Dileyen misinalı şiş de kullanabilir. Hemen modelimi göstereceğim. Buyurun. Modelimiz bu şekilde. Gördüğünüz gibi hanımlar çok tatlı, çok güzel oldu. Bakın modelime yakından göstereyim. Çok güzel bir model. Bu şekilde. Tamamen 2 şiş hanımlar. Hiçbir yerinde hiçbir şekilde dikiş yok. Baştan sona 2 şiş ile yaptım. Görüntü itibariyle de 5 şiş patikten hiçbir farkı yok. Birebir aynı. Baktığımızda da hanımlar modelimiz de gayet şık oldu. Ben desenlerimi rengarenk yaptım. Dileyen iki renkli olarak da çalışabilir. Şimdi 5 şiş sevenlerin sesini duyar gibiyim. Bu modelin 5 şişini de istiyoruz diye. Hanımlar, isteyen varsa lütfen yorumlarda belirtin. Ona göre 5 şiş olarak da bu modele video çekmek isterim sizler için. Bu patik benim elimin ölçülerine göre 37, 38 ve 39 numara ayaklar için uyumlu oldu. Ben hemen hiç vakit kaybetmeden modelime başlamak istiyorum. Hanımlar, patiğimize burun tarafından başlayacağız. Patiği şöyle bir çekelim çünkü yansıma yapıyor. Burun tarafından 12 ilmek olarak başlıyoruz. Şu birinci ilmeğim 2, 3, 4. Devam ediyorum. Şu 5. ilmeğim 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12. 12 adet ilmeğimi bu şekilde attım. Tekrar sayalım. 4, 8, 12. Şimdi hanımlar, ipimizin ucuna böyle bir miktar ip kaldı. Kalabilir. Tabanımızı yaparken yine aynı ipi kullanacağız. Şimdi geri dönüyoruz. Arka yüzdeyiz. Hanımlar, bu modelde ön yüzde düz, arka yüzde de ters örgü uygulaması yapıyoruz. Kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. Arka yüzdeyim. İlmeklerimi tamamen ters olarak örüyorum. Bu şekilde 12 ilmeğimin hepsini arka yüzde ters örüyorum. Sonuncu ilmeğimi de yine ters ördüm. Geri dönüyorum. Şimdi de ön yüzdeyiz hanımlar. Ön yüzde artırmalarımıza başlayacağız artık. Artırma işlemini ilk 2 ilmeği ördükten sonra yapacağız. Bir de son 2 ilmek kalana kadar örüp öyle yapacağız. Kenar ilmeğimi alıyorum. İkinci ilmeğimi ördüm. Bakın kenarda 2 ilmeğim oldu. Hemen ipimi parmağıma dolayıp ilmek atıyorum. Artırıyorum. Son 2 ilmeğim kalana kadar öreceğim şimdi. Bakın burada son 2 ilmeğim kaldı. Tekrardan burada da ipimi parmağıma dolayıp ilmek atıyorum. Kalan 2 ilmeğimi düz örüyorum. Şimdi şu anda 14 ilmeğim oldu. Geri dönüyoruz. Arka yüzdeyiz. Arka yüzde artırma işlemi yapmıyoruz. İlmeklerimizin tamamını ters örüyoruz. Kenar ilmeğimi aldım. Diğer ilmeklerime bakın, artırma yaptığım ilmeğim dahil hepsini ters örüyoruz. Artırma işlemi sadece ön yüzde yapılıyor. Arka yüzde artırma işlemi yok. Bu şekil. Geri dönüyorum. Tekrardan ön yüzdeyiz hanımlar. Ön yüzde yine artırmalara devam edeceğiz. Kenar ilmeğimi aldım. İkinci ilmeğimi düz örüyorum. Hemen ardından ipimi parmağıma dolayıp buraya ilmeğimi attım. Yani artırmamı yaptım. Şimdi son 2 ilmeğim kalana kadar öreceğim. Son 2 ilmek. Ardından sol taraftan da artırmamı yapacağım. Bakın son 2 ilmeğim kaldı. Hemen artırmamı yapıyorum. Kalan 2 ilmeğimi düz örüyorum. Şimdi de şişimde 16 adet ilmeğim oldu. İlmek sayıları ön yüzde her sırada ikişer ikişer artıyor. Geri dönüyorum. Arka yüzdeyiz. Yine arka yüzde artırma işlemi yok. İlmeklerimizi ters örüyoruz. Bakın, artırma yaptığım ilmeğimi de yine ters ördüm. Bu şekilde patemizin burnunu böyle yapıyoruz. Sonuncu ilmeğimi de yine ters ördüm. Geri dönüyorum. Ön yüzdeyiz hanımlar. Artırmaya yine devam ediyoruz. Kenar ilmeğimi aldım. İkinci ilmeğimi ördüm. Hemen artırmamı yapıyorum. Son 2 ilmeğim kalana kadar öreceğim. Sol taraftan da kenardan artırmamı yapacağım. Bakın son 2 ilmeğim var. Hemen artırmamı yapıyorum. Kalan 2 ilmeğimi düz örüyorum.
Böylece şişimizde 18 adet ilmeğimiz oldu. Bakın patiğimizin burnu yavaş yavaş oluşmaya başladı. Şimdi yapacağımız işlem şu: arka yüzde yine ilmeklerimizin tamamını ters öreceğiz. Ön yüzde yeniden artırmalarımıza devam edeceğiz. İlk 2 ilmeği ördükten sonra yapacağız artırmamızı, bir de son 2 ilmek kalana kadar örüp öyle artırma yapacağız. Hanımlar, ben bu patiğimde, şişimde 28 ilmeğim olana kadar ördüm ve artırmamı yaptım. 28 ilmek olana kadar artırmalarımı yaptım. Sonrasında da modelimi kurdum. Şimdi hep birlikte şişimizde 28 ilmek olana kadar artırmalarımızı yapalım. 28 ilmeğimizi arka yüzde ters örüp gelelim. Ön yüzde buluşalım. Hemen modelimizle birlikte başlayalım. Evet hanımlar, ben toplamda 28 ilmeğim olana kadar artırmalarımı yaptım. Arka yüzde ilmeklerimi ters ördüm. Tekrar ön yüze geldim. Hemen modelimize başlayacağız. Renkli ipimi de buraya hazırladım. Hanımlar, bu aşamada renkli ipimizle yapacağız artık. Modelimiz 2 sırada örülüyor. İlk sırası ön, ikinci sırası da arka yüzde olmak üzere. İlk ilmeğimi hanımlar burada örüyorum. Yani ben sonuncu ilmeklerimi ördüğüm için ilk ilmeklerimi örmeden alıyordum. İp geçişi olduğu için burada ilk ilmeğimi ördüm. Hemen şu mavi ipimin ucunu da kremime bağlayacağım. İlk ilmeğimi düz olarak mavi ipimle ördüm. Şimdi hanımlar, yapacağımız işlem şöyle: modelimizi şöyle kuruyoruz. Kenar ilmeğimi ördüm, ardından bir ilmek ters örüyorum. Bir ilmek ters ördüm. İpim benden tarafta, yani ön yüzde, sıradaki ilmeği örmeden sağ şişime alıyorum. Hemen yanındaki bir ilmeğimi ters örüyorum. Mavi ipim benden tarafta, bu bir ilmeğimi örmeden sağ şişime alıyorum. Bir ilmek ters örüyorum. İp benden tarafta, hemen öndeki krem ilmeği örmeden sağ şişime alıyorum. Bir tane mavimi ters örüyorum. İp benden tarafta, krem ilmeğimi örmeden sağ şişime alıyorum. Mavi ilmeğimi örüyorum. Hemen sıradaki kremi örmeden aldım. Bir ilmek ters. Bu şekilde hanımlar, bir ilmek ters örüyoruz. Bir ilmeği örmeden sağ şişimize alıyoruz. İpim benden tarafta, bakın sıradaki krem ilmeği örmeden sağ şişime aldım. Görüntümüz böyle. Sıradaki mavi ilmeğimi ters örüyorum. Sıra sonuna kadar hanımlar ilmeklerimizi bu şekilde tamamlıyoruz. Model sadece 2 sıradan oluşuyor. İlk sırasını bu şekilde örüyoruz. Bir ilmeği örmeden alıyorum. Diğer ilmeği ters örüyorum. Bir ilmeği örmeden aldım. Bakın, son kenar ilmeğim kaldı. Kenar ilmeğimi de düz olarak örüp ön yüzde ilk sıramı tamamlıyorum. Bu şekilde. Şimdi arka yüzdeyiz. Modelimizin ikinci sırasını yapacağız. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Hanımlar, bu aşamada bu krem ilmeklerimi düz olarak öreceğim. Bakın, arka yüzdeyiz. Krem ilmeğimi düz örüyorum. Mavi ilmeğimi ters örüyorum. Mavi olan ilmeğimi ters ördüm. Krem ilmeğimi düz örüyorum. Mavi ilmeğimi ters örüyorum. Bir ilmek düz, bir ilmek ters. Dikkat etmemiz gereken nokta şu: krem ilmeklerimizi düz örüyoruz. Mavileri ters. Kremimi düz, mavimi ters. Krem ilmeğimi düz, mavi ilmeğimi ters örüyorum. Modelimizin hepi topu bu kadar hanımlar. Krem ilmeğimi düz ördüm, mavimi ters örüyorum. Krem ilmeğim düz, mavi ilmeğim ters ördüm. Son bir tane mavi kenar ilmeğim kaldı. Arka yüzde bunu da ters olarak örüp modelimin ikinci sırasını tamamlıyorum. Geri döndük. Modelimizin ön yüzündeyiz hanımlar. Şimdi mavi ipimi bırakıyorum. Tekrar krem ipime geçiş yapıyorum. Model aralarında 4 sıra krem ipimizi örüyoruz hanımlar. Ön yüzde düz, arka yüzde ters. Tekrardan ön yüzde düz, arka yüzde ters olacak şekilde. Hemen ilk ilmeğimi ördükten sonra ip değişikliği yapacağım için, yani bir sonraki modelimi farklı renkle yapacağım için mavi ipimi keseceğim. Sizler aynı renk iple devam edecekseniz ipi kesmeye gerek yok. Aynı renk ipi devam ettirebilirsiniz. Hemen bakın, mavi ipimin ucunu da burada kremime şöyle sıkıca bağladım. Şimdi ön yüzdeyiz hanımlar. Modelimiz bitti. İlmeklerimizi tamamen patiğimizin ön yüzünde düz örüyoruz. Şu ipimin ucunu da hatta kremin üzerinden atlatarak gizleyerek götüreyim. Bir de sonradan gizleme işiyle uğraşmayın. Bakın, ön yüzdeyim. İlmeklerimi tamamen düz olarak örüyorum. Bu şekilde 4 sıra öreceğiz hanımlar krem ipimizle. Şu anda ilk sıradayız. Ön yüzdeyiz. İlmeklerimi düz örüyorum. Sırasıyla gördüğünüz gibi.
ön yüzde modelden sonraki ilk sıramı tamamladım. Bakın modelimiz kendini göstermeye başladı. Arka yüzdeyim hanımlar. Modelimden sonraki ikinci sıram. Arka yüzde de ilmeklerimi ters örüyorum. Bu şekilde 4 sıra ördükten sonra ikinci modele başlayacağız. Kafanız karışmasın diye buraları gösteriyorum. Detaylı olarak tek tek. Sonuncu ilmeğimi de ters ördüm. Tekrar ön yüzdeyiz hanımlar. Yine ilmeklerimizi düz olarak öreceğiz. Modelimizden sonraki bu 3. sıramız oluyor. 3. sırada ön yüzde ilmekleri düz öreceğiz. Sonra da arka yüzde yani 4. sırada da ilmeklerimizi ters öreceğiz. Sonra bir diğer modelimize başlayacağız. Sonuncu ilmeğimi de yine düz ördüm. Ön yüzde 3. sıramı tamamladım. Şimdi arka yüzdeyi kenar ilmeğimi alıyorum. Devamında gelen ilmeklerimi arka yüzde olduğum için ters örüyorum. Bu da modelimizden sonraki 4. sıramız oluyor. Gördüğünüz gibi hanımlar 2 sırada model bitiyor. Böyle videonun başında da dediğim gibi çok az böyle birer ikişer metrelik artık ipleriniz varsa böyle bir model kaçırılmaz bir fırsat diye düşünüyorum. Evet, sonuncu ilmeğimi de ters ördüm. 4 sırayı böylece tamamladık. Bakın arka yüzlerinde çok temiz bir görüntüsü var modelin. Şimdi tekrar ön yüzdeyiz hanımlar. İp değişikliği yapacağız. Bu defa da pembe ipimi kullanacağım. Hemen pembe ipimi de bulayım. Evet, pembemi de buldum, getirdim. Yine hanımlar maviyi nasıl yaptıysak pembeyi de aynı şekilde ekleyeceğiz. Hemen ip geçişi olduğu için ilk ilmeğimi pembe ipimle örerek başlıyorum. Pembe ipimin ucunu da yine şöyle krem ipimi burada bağlayacağım. Evet hanımlar, şimdi modelimize gene başlıyoruz. İlk kenar ilmeğimi düz ördüm. Ardından hemen yanındaki bir ilmeğimi ters örüyorum. Bir tane kremimi örmeden sağ şişimi alıyorum. Bakın pembe ipimiz ön yüzde kalacak şekilde ilmeği örmeden alıyoruz. Hemen yanındaki bir ilmeği ters örüyorum. Krem ilmeğimi örmeden sağ şişimi aldım. Bir ilmek pembeyi ters örüyorum. Kremi örmeden sağ şişime alıyorum. Pembeyi ters örüyorum. Kremi örmeden sağ şişime aldım. Bir tane pembemi ters örüyorum. Kremi örmeden sağ şişime alıyorum. Bu şekilde hanımlar sıra sonuna kadar modelimizi devam ettiriyoruz. Kremimi örmeden alıyorum. Pembemi ters örüyorum. Bir ilmek krem örmeden sağ şişime alıyorum şöyle. Bir tane pembemi ters örüyorum. Son bir kenar ilmeğim kaldı. Bunu da düz olarak örüp ön yüzde modelimin ilk sırasını tamamlıyorum hanımlar. Şimdi arka yüzdeyiz. Modelimizde ikinci sıramızı yapacağız. Kenar ilmeğimi aldım. Krem ilmeğimi düz örüyorum. Pembe ilmeğimi ters örüyorum. Krem ilmeğimi düz, pembemi ters. Krem ilmeğimi düz örüyorum. Pembe ilmeğimi ters örüyorum. Bir ilmek düz, bir ilmek ters. Bir düz, bir ters olacak şekilde arka yüzde ikinci sıramızı yapıyoruz hanımlar. Burada önemli olan krem ilmekler düz örülecek, pembe ilmekler ters örülecek. Modelin güzel düşmesi için bunu yapmamız şart. Pembemi düz örüyorum, ters örüyorum, kremimi düz. Devam ediyorum yine. Krem ilmeğimi düz, pembe ilmeğimi ters. Sıra sonuna kadar örüyorum. Pembe ilmeğim var, ters ördüm. Son kenar ilmeğimi de hanımlar arka yüzde ters olarak örüp modelimde ikinci sıramı tamamlıyorum. Evet hanımlar, modelimiz hep bir topuğu bundan ibaret. İkinci modelimizde birlikte yaptık. Şimdi krem ipime geçeceğim. Ön yüzde düz, arka yüzde ters olacak şekilde 4 sıra öreceğiz. Bir diğer modele geçeceğiz. Hani model böyle ilerliyor. Hanımlar, ben bu patiğimin ön bölümüne şöyle baktığımız anda 6 tane model kurdum rengarenk. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. modelimden sonra da yine ön yüzde düz, arka yüzde ters olacak şekilde 4 sıra ördüm. Ardından da bilek ayrımını yaptım. Şimdi hep birlikte patiğimizin ön bölümündeki modelimizi tamamlayalım, gelelim. Sonra da birlikte bilek ayrımını yapalım. Evet hanımlar, patiğimin ön bölümünü tamamladım ve geldim. 6 tane modelimi bu şekilde kurdum.
Sonuncu modelinden sonra yine ön yüzde düz, arka yüzde ters olacak şekilde 4 sıra ördüm. Şimdi bilek ayrımı yapacağız. Şişimizde toplam 28 ilmek var. 2'ye böldüğümüz anda 14'er ilmek düşüyor. Sağ kenarımızı 14, sol kenarımızda 14 ilmek olarak yapacağız hanımlar. Öncelikle ön yüzdeyim. İlk 14 ilmeğimi öreceğim. Bakın kenar ilmeğim 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ve 14. ilmeğimi örerken şu öndeki iki ilmeği yer değiştirerek örüyorum hanımlar bilek ayrım bölümünde. Şu da 14. ilmeğim. Bilek ayrımında genelde 5 şiş patiklerimde uyguluyorum bu yöntemi. İlmekleri yer değiştirerek örme sebebim şu. Bilek ayrımı daha sıkı ve sağlam oluyor. Şimdi patiğimizin bu kenarlarını yapacağız hanımlar. Şöyle bu sağ ve bu taraftaki sol kenarını yapacağız. 14 ilmek üzerinden. Patiğimizin şu kenarlarına ben 7'şer ilmek haroşa ördüm. Ben haroşa örgüyü örgümün hem ön hem arka yüzünde düz örgü örerek elde ediyorum. Sizler örgünüzün her iki tarafında ters örgü örerek de haroşalarınızı yapabilirsiniz. Şimdi hanımlar ilk olarak bu sağ kenarımızı yapacağız. Sol kenardaki 14 ilmeğimiz bekleyecek. Eğer yedek şişiniz varsa ilmekler benimki gibi şişinizde bekleyebilir. Yedek şişiniz yoksa bu ilmeklerin içinden tığ yardımı ile bir ip geçirerek ilmeklerin kaçmasını önleyebilirsiniz. Benim yedek şişim var. İkinci şişimi aldım. Sağ kenarımı yapacağım. Hanımlar bilek bölümünde kenardaki bilek kenarındaki 7 ilmeğim haroşaydı. Kenar ilmeğimi alıyorum. Kenar ilmeğimle birlikte 7 ilmeğimi düz öreceğim haroşa olduğu için. Bakın 5 ilmek oldu. 6, 7. Ön yüze böyle haroşa düşüyor bu şekilde. Kalan ilmekleri de arka yüzde olduğum için şu anda ters örüyorum. Bilek bölümündeki 7 ilmeği haroşa örüyoruz. Kenara düşen 7 adet ilmeğimizi de yine ön yüzde düz, arka yüzde ters olacak şekilde örüyoruz hanımlar. Bakın burada bir diş haroşamız oluştu bile. Yeniden ön yüzdeyim. Kenardaki 7 ilmeğim zaten düz örülüyor ön yüzde. Şu 6, şu da 7. Son 7 ilmeğim de yine haroşa olduğu için bunları da düz örüyorum. Sonuncu ilmeğimi de ördüm. Geri dönüyorum. Kenar ilmeğimle birlikte toplam 7 ilmeğimi düz öreceğim. 4, 5, 6, 7. Kalan 7 ilmeğim de arka yüzde olduğum için ters örüyorum. Patiğimizin sağ kenarı bu şekilde ilerleyecek hanımlar. Sonuncu ilmeğimi de ördüm. Bakın geri döndüm, ön yüzdeyim. Burada 2 diş haroşamız oluştu bile. Hanımlar ben bu patiğimin bu kenarlarına buraya 14 diş 14 sıra haroşa ördüm. Benim ölçülerime göre tam geldi. Sizler bu aşamada patiğinizi ayağınızı ölçerek yapabilirsiniz. Şöyle ki hemen şöyle makineye kalıp göstermek istiyorum. Bakın şöyle patiğinizi burnundan itibaren ayağınızın üzerine koyun. Makineye olanlar ayarı kullanabilir. Olmayanlar da kendi ayağı üzerinde. Bakın küçük kenarımız topuğunuzun böyle kenarına gelene kadar yapacaksınız hanımlar. Ben 14 diş yaptım, yeterli geldi. Belki siz daha çok yaparsınız, belki daha az. Hani bu tamamen sizin ölçülerinize göre değişiklik gösterebilir. Şimdi hep birlikte patiğimizin sağ kenarını yapalım gelelim. Sonra birlikte sol kenara geçelim. Evet hanımlar, patiğimin sağ kenarını tamamladım. Bu şekilde 14 sıra haroşamı ördüm. Bu aşamada hanımlar ipimi haroşalı tarafta değil de sağ tarafta bıraktım. Şimdi buradaki ilmeklerim kaçmasın diye ilmeklerimin içinden ip geçireceğim. Dilerseniz burada şiş de bekleyebilir. Fakat tabanımızı yaparken şiş elime takılmasın diye ben şişimi çıkaracağım hanımlar. Maksat burada ilmeklerin kaçmaması. İlmeklerimin içinden şöyle tığ yardımıyla bir ip geçireceğim. Hanımlar bu ilmeklerimizi topuk yapımında tekrardan kullanacağız geri. Şöyle farklı renkte bir ip geçiriyorum. Minik bir ip. Bu şekilde. Şöyle. Ben şu renk ipimin ucunda bağlayayım hanımlar. Sonradan açılıp da ilmeklerim kaçmasın, sökülmesin. Şu krem ipimin ucunda keseceğim artık burada. Şöyle minik bir miktar bırakıp kesiyorum. Şimdi hanımlar patiğimizi bu defa sağ kenarını yapacağız. Sol kenarını yapacağız. Sağ kenarı nasıl yaptıysak sol kenarı da aynı şekilde yapacağız hanımlar. Bilek bölümünden ipimi ekleyeceğim. Buradan başlayacağım örmeye. Yine bu kenarda ilk 7 ilmeğimiz haroşa olacak. Şöyle ilmeklerimi düz örüyorum. Bakın ilk 2 ilmeğimi ördüm. Hemen ardından şu krem ipimin ucunu da kendine bağlayacağım. Şöyle. İlk 7 ilmeğim haroşaydı, düz örüyorum. Bakın 3 ilmek oldu. Şu ipimin ucunu da üzerinden atlatarak gizleyerek götüreyim. 4 ilmeğim oldu. 5, 6, 7. Kalan 7 ilmeğimi de ön yüzde olduğum için yine düz olarak örüyorum. Sağ
Sağ kenar nasıl yapıldıysa sol kenar da aynı yapılacak hanımlar. Sadece bilek bölümündeki 7 ilmeğimiz haroşa olacak. Şimdi dönüyorum. Kenardaki 7 ilmeğimi ters öreceğim. İlk 7 ilmeğimi. Şu 6, şu da 7. Son 7 ilmeğim de bu bilek bölümündeki haroşa olduğu için düz örüyorum. Sol kenarın yapılışı da böyle. Bakın hanımlar, geri döndüğüm anda şöyle baktığımız anda hanımlar, burada da bir diş haroşamız oluştu bile. Sağ kenara kaç sıra haroşa yaptıysak sol kenara da aynı sayılarda haroşa yapacağız hanımlar. Çünkü yanlarımız eşit olsun diye. Ben buraya da 14 sıra haroşamı yapacağım. Şimdi hep birlikte sağ kenarla aynı şekilde sol kenarımızı da tamamlayalım gelelim. Sonra da birlikte patiğimizin tabanına geçelim. Evet hanımlar, patiğimin sol kenarını da bitirdim ve geldim. 14 diş haroşa ördüm. Bu defa ipimi yine haroşalı tarafta değil de sol kenarda bıraktım. Şimdi yine buradaki ilmeklerim kaçmasın diye tığ yardımı ile sağ kenarda olduğu gibi ip geçireceğim buradan. Dediğim gibi hanımlar, şişiniz burada kalabilir. Hani bekletebilirsiniz ama taban yaparken elime şiş takılınca ben rahatsız olduğum için böyle yapıyorum. Şöyle ipimi geçiriyorum. Hemen bu ipimin ucunda bağlayayım ki açılma yapmasın sonradan. Böylece hanımlar patiğimizin üst bölümünü tamamlamış olduk. Hemen ipimin ucunda yine bir miktar bırakıp küçük bir miktar kesiyorum. Evet. Şimdi hanımlar, patiğimizin burundan başlayarak tabanına geçiyoruz. Burun kısmında hanımlar şöyle başlangıçtan kalan ipimiz vardı. Krem ipimi buraya bağlayacağım. Patiğimizi burundan 12 ilmek olarak başlamıştık. 12 ilmek attığımız yerden hanımlar 12 ilmek çıkaracağız ön yüzden. Hemen bu kenarlarımız sıkı olduğu için tığ yardımıyla bakın ilmeğimi çıkartıp böyle şişime takıyorum. 12 ilmek başlamıştık dediğim gibi. 12 ilmek başladığımız yerden şöyle 12 ilmek çıkarıyoruz. Şöyle 3. ilmeğimiz sırasıyla hanımlar. Başlangıç yerinden ilmeğin iki kanadına birden girerek şöyle ilmek çıkartıyorum. 4 ilmek oldu. Hatta şöyle mi girecektik? Evet. Şu 4. Şu 5. 6. 7. Şu 7. Doğru gitmişim. Evet, 7 ilmek. Şu 8. 9. Şu 10. ilmeğim. Şu 11. Şu da 12. ilmeğim. 12 ilmek çıkarttık. Şimdi hanımlar geri dönüyorum, arka yüzdeyiz. Yine bu bölümde ön yüzde düz, arka yüzde ters örgü uygulaması yapacağız. Kenar ilmeğimi alıyorum. Diğer ilmeklerimi arka yüzde olduğum için ters olarak örüyorum. Sonuncu ilmeğimi de yine ters ördüm. Geri dönüyorum. Hanımlar, artık bu aşamada bu kenar ilmek yerlerinden, buralardan ilmekler çıkaracağız. İlmek sayılarımız artacak. Şöyle ki hemen ilk kenar ilmek yerim. Bakalım hanımlar burada. Hemen şurada. Buradaki ilk kenar ilmek yerine böyle ilmeğin iki kanadına birden girerek şişimle giriyorum. Buradan şöyle bir adet ilmek çıkarttım. Şişimde 12 ilmeğim vardı hanımlar. Şöyle baktığımız anda ilmeklerimizi ön yüzde, önce sağ taraftan sonra da sol kenardan çıkarıyoruz. İlmeğimi çıkarttım. Şişimdeki 12 ilmeğimi örüyorum. Bir ilmek de buradan çıkarttık. Şişimizde 13 ilmeğimiz oldu. Bakın sonuncu ilmeğimi de örüyorum. Şimdi de bu sol kenardan hanımlar kenar ilmek yerine giriyorum. Buradan sıradaki kenar ilmek yerine ilmek çıkartıyorum. 14 ilmeğimiz oldu. Şimdi geri dönüyorum. İlmek sayılarımız böyle böyle artacak. Arka yüzde ilmek çıkartma işlemi yok. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. Kalan ilmeklerimi sıra sonuna kadar ters örüyorum hanımlar. Arka yüzde ilmeklerimizi sadece ters örüyoruz. Ön yüzde de önce sağ kenar ilmek yerinden sonra da sol taraftaki kenar ilmek yerinden ilmekler çıkartıyoruz. Şimdi geri döndük, tekrar ön yüzdeyim. Hemen sıradaki kenar ilmek yerim, bakın yeri belli zaten burası. İlmeğin iki kanadına birden girip ilmeğimi çıkartıyorum. Şişimde 14 ilmeğim vardı. 14 ilmeğimi öreceğim. Bir ilmek de buradan çıkartmıştık. 15 ilmek oldu. Şimdi bir de sol kenardan ilmek çıkartacağım. 16 ilmeğimiz olacak. Evet, şimdi sol kenardan da hanımlar sıradaki kenar ilmek yerine giriyorum. Bir adet ilmek çıkarıyorum. Hani aynı kenar ilmek yerinden iki kere ilmek çıkartmayalım ya da sıra atlamayalım hanımlar. Düzgün bir şekilde ilerlesin patiğimizin tabanı. Bu şekilde ilmeğimi çıkarttım. 16 ilmeğim oldu. Yine geri dönüyorum. Arka yüzdeyim. Arka yüzde tekrardan ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Arka yüzde ilmek çıkartma işlemi yok. İlmekler ters örülüyor. Patiğimizin tabanı boyunca bu böyle.
Sonuncu ilmeğimi de yine ördüm. Tekrar geri dönüyoruz. Ön yüzdeyiz. Bu şekilde hanımlar şöyle baktığımız anda 5 diş patik burnundan hiçbir farkı olmuyor bu tarz burnun. Hemen sıradaki kenar ilmek yerimiz burası. Buraya giriyorum. Bir adet ilmek çıkarttım. Şişimde 16 ilmeğim vardı. 16 ilmeğimi öreceğim. Bir ilmek de buradan çıkarttık. 17 ilmeğimiz oldu. Şimdi bir ilmek de sol kenardan çıkaracağım. 18 ilmeğimiz olacak. İlmek sayılarımız böyle böyle artıyor burun kısmında. Sonuncu ilmeğimi de yine ördüm. Hemen sıradaki kenar ilmek yerim. Bakın burası. Giriyorum. İlmeğimi çıkartıyorum buradan da. 18 ilmeğimiz oldu. Şimdi arka yüzde hanımlar ilmekleri tamamen ters öreceğiz. Ön yüzde tekrardan sıradaki kenar ilmek yerine girerek ilmekler çıkaracağız. Artırmalara devam edeceğiz. Hanımlar biz bu artırma işlemine şişimizde 28 ilmek olana kadar devam edeceğiz. Patiğimizin üst bölümünü yaparken de yine 28 ilmek olana kadar artırmıştık. Tabanını da yine aynı şekilde yapacağız. Şimdi hep birlikte şişimizde 28 ilmeğimiz olana kadar artırmalarımızı yapalım ve gelelim. Evet hanımlar, ben 28 ilmeğim olana kadar bu şekilde patiğimin burnunda artırmalarımı yaptım geldim. En son 28. ilmeğimi ön yüzde bu sağ taraftan çıkarttım. Şimdi 28 ilmek olarak patiğimizin tabanına devam ettireceğiz hanımlar. Şimdi geri dönüyoruz. Bakın arka yüzdeyiz. Bu aşamada yine ilk ilmeğimi örmeden alıyorum. Arka yüzde olduğum için ilmeklerimi bu defa ters olarak örüyorum. Hanımlar son 2 ilmeğim kalana kadar ilmeklerimi arka yüzde ters öreceğim. Son 2 ilmek kalana kadar. Bakın burada son 2 ilmeğim kaldı. Arka yüzde olduğum için hanımlar son 2 ilmeğimi tersten keserek örüyorum. Şimdi şu anda 27 ilmeğim kaldı. Geri dönüyoruz. Ön yüzdeyiz. Ön yüzde hanımlar bakın sıradaki kenar ilmeklerim bu defa renkli yere denk geldi. Mavi. Mavi kenar ilmek yerine şöyle ilmeğin iki kanadına birden giriyorum. İlmeğimi çıkartıyorum. Yeniden burada 28 ilmeğimiz oldu. Burada kestiğimiz ilmeğimizi kenar ilmek yerinden geri çıkartmış olduk. Şimdi ön yüzdeyim hanımlar. Bu defa ilmeklerimi düz örüyorum. Yine bu düz tarafta da son 2 ilmeğim kalana kadar öreceğim. Yine son 2 ilmeği keseceğim hanımlar. Bu defa son 2 ilmeği düzden keseceğim. Eğer ki arka yüzdeysek son 2 ilmeği tersten kesiyoruz. Ön yüzdeysek son 2 ilmeği düzden kesim yapıyoruz ve sıradaki kenar ilmek yerlerinden ilmekler çıkarıyoruz. Bakın son 2 ilmeğim ön yüzde olduğum için bu defa düzden kesim yapıyorum. Karşı tarafta hanımlar mavi kenar ilmek yerinden ilmek çıkartmıştım. Yine burada da mavi kenar ilmek yerinden ilmeğimi çıkaracağım. Burada bakın 2 tane mavi kenar ilmek yeri görünüyor. Burada 1 tane görünüyordu. Hanımlar biz bu sağ tarafa baz alacağız. Sol tarafta çünkü ip geçişi yapmıştık modelimizi kurarken. Normalde ben sonuncu ilmeklerimi ördüğüm için ilk ilmeklerimi örmeden alıyordum. Fakat ön yüzde modelimizi kurarken ister istemez ilk ilmeklerimi ördüm. Bu yüzden burada 2 tane kenar ilmek yeri görünebilir fakat biz buradan birinden sadece ilmek çıkaracağız böyle. Şimdi geri dönüyorum. Arka yüzdeyim. Tekrardan kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. Diğer ilmeklerimi arka yüzde olduğum için yine ters örüyorum. Son 2 ilmeğim kalana kadar bu işleme devam edeceğim hanımlar. İlmeklerimi ters öreceğim. Bakın son 2 ilmeğim kaldı. Son 2 ilmeğimi yine tersten kesiyorum. Arka yüzde olduğum için geri dönüyorum. Ön yüzde ilmek çıkartma işlemi yapıyoruz hanımlar. Bakın burada 2 tane krem, 1 tane renkli, 2 krem, 1 renkli kenar ilmek yeri var. Şimdi ilk krem kenar ilmek yerine giriyorum. İlmeğimi çıkarttım. Yeniden ön yüzdeyim hanımlar. İlmeklerimi son 2 ilmeğim kalana kadar öreceğim yine. Yine hanımlar böyle 28 ilmek olarak patiğimizin tabanını öreceğiz. Patiğimizin tabanı da gayet kolay. Ön yüzde düz, arka yüzde ters örgü yapıyoruz hanımlar. Son 2 ilmek kalana kadar örüyoruz. Son 2 ilmeği kesip sıradaki kenar ilmek yerinden ilmek çıkarıyoruz. Bakın son 2 ilmeğim kaldı. Ön yüzde olduğum için son 2 ilmeğimi düzden kesiyorum ve bu defa yine karşı tarafta krem kenar ilmek yerinden ilmek çıkartmıştım. Bu sol tarafta da yine krem kenar ilmek yerine girip ilmeğimi çıkartıyorum. Hanımlar yapacağımız işlem bu kadar. Geri döneceğiz yine arka yüzde son 2 ilmek kalana kadar öreceğiz. Son 2 ilmeği tersten kesip ikinci krem kenar ilmek yerinden ilmek çıkaracağız.
Ön yüzde yeniden son 2 ilmek kalana kadar örüp son 2 ilmeği düzden keseceğiz ve yine krem kenar ilmek yerinden ilmek çıkaracağız. Karşılıklı olarak hanımlar ilmek çıkartırken karşılıklı olarak eşit ilmek çıkartmaya dikkat edelim. Biz bu şekilde hanımlar patiğimizin tabanını son kenar ilmek yerlerine kadar, bakın bu ve buraya kadar. Buraya kadar bu işleme devam edeceğiz. Patiğimizin tabanı böyle olacak. Şimdi hep birlikte son kenar ilmek yerlerine gelene kadar patiğimizin tabanını sizlere tarif ettiğim gibi örelim ve gelelim. Sonra da birlikte topuğumuza başlayalım. Evet hanımlar, ben patiğimin taban bölümünü tamamladım ve geldim. Patiğimin alt kısmını bu şekilde ördüm son kenar ilmek yerlerine kadar. Arka bölümde hanımlar ilk önce sağ taraftan, ikinci olarak da yani son kez de sol taraftan bu şekilde en son ilmeğimi çıkarttım. Şimdi yapacağımız işlem şu hanımlar. Bu ön yüzden baktığımız anda sol taraftaki bu ipime takılı olan 14 ilmeğim vardı. Bu ilmeğimi artık şişime alacağım. Çünkü topuk kesiminde bu ilmeklerimizi kullanacağız demiştim. Şimdi topuğumuza geçeceğiz çünkü. İlmeklerimi şişime alıyorum. Bu ipimi de şöyle çektim. Hemen şu ipimin ucunu dana ipime bağlayayım. Sökülme açılma olmasın sonradan diye. Böyle. Şimdi hanımlar artık buradaki 14 ilmeğimi de öreceğim. Bakın ön yüzdeyim. Buradaki ilmeklerimi yine düz olarak örüyorum. Hatta şu ipimin ucunu da atlatarak gideyim, gizlenmiş olsun. Şöyle. Kenardaki 7 ilmek haroşamı yine haroşa olarak öreceğim hanımlar. Düz örüyorum yani. Geri dönüyorum. Arka yüzdeyim. Arka yüzde yine kenardaki 7 ilmek haroşamı düz olarak öreceğim. Şu 3. 4. 5, 6, 7. ilmeğim haroşaydı. Diğer ilmeklerimi de arka yüzde olduğum için ters örüyorum. Hepsini sıra sonuna kadar ters öreceğim. Ardından diğer tarafta ipe takılı olan 14 ilmeğimizi de şişimize aktaracağız. O ilmeklerimizi de öreceğiz. Böylece bütün ilmekler aynı şişte toplanmış olacak. Sağ kenarda 14, sol kenarda 14 ilmek vardı. Orta kısımda da 28 ilmek vardı. Hepsini toplayınca şişimizde toplamda 56 adet ilmeğimiz olacak. İlmeklerimi hepsini ters örüyorum. Bakın sonuncu ilmeğimi de ters ördüm. Şimdi bu taraftaki 14 ilmeğim vardı şişime takılı olan, ipime takılı olan. Hemen buradaki ilmeklerimi de şöyle şişime alacağım. Bunları da öreceğim yine. Hanımlar bu turuncu ipim içindeyken ilmeklerimi takıyorum. Çekip öyle de takabilirdim fakat ilmekler kaçmasın diye ipim içindeyken şişime aktarıyorum. Bakın 14 ilmeğimi şişime taktım. Bu turuncu ipimi çekiyorum yeniden. Hemen şuradaki ipimin ucunu dana ipime bağlayacağım. Yine sökülme olmasın diye. Yine buradaki ilmeklerimi de bakın hanımlar arka yüzdeyim. Buraları ters öreceğim. Şöyle. Kenardaki son 7 ilmeğim haroşa olduğu için son 7 ilmeğimi düz öreceğim. Bakın son 7 ilmeğime geldim. Düz olarak örüyorum. Bütün ilmeklerimizi hanımlar böylece tek şişte topladık. Şimdi topuğumuza başlayacağız. Topuğumuz için hanımlar şimdi ön yüzdeyiz. Sol tarafa 24 ilmek ayıracağım. Hani ikide bir ilmekleri sayarak vakit kaybetmeyelim. Topuk kesimi de bize kolaylık sağlasın diye sayıyorum. 24 ilmek ayıracağım. 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24. Yeri belli olsun diye de hemen şu aradan şöyle renkli ipimi geçirivereyim hanımlar. Yeri belli olsun diye şöyle 24 ilmeğimizi bu şekilde ayırdım. Şimdi topuğumuzu yapıyoruz hanımlar. Topuk bölümünde yine kenardaki 7 ilmek haroşamız haroşa olarak örülecek. Model bütünlüğü sağlansın diye. Öncelikle hemen şu kenardaki 7 ilmeğimi örüyorum. Şu ikinci haroşa ilmeğim. 3, 4, 5, 6, 7. 7 ilmeğimi ördüm. Şimdi ön yüzdeyim. Düz olarak ve sayarak örmeye devam edeceğim. 8. ilmeğim. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. İlk 23 ilmeğimi normal düz olarak ördüm. 24. ilmeğimi örerken öndeki 2 ilmeğimi alıyorum. İkisini birlikte keserek örüyorum. 23 ilmek ördüm. 24. de kesim yaptım. Zaten bu sol tarafa da 24 ilmek ayırmıştık.
Topuğumuz için orta kısma baktığımız anda hanımlar burada da 7 ilmeğimiz kalmış. Hanımlar buradaki 7 ilmeğimiz her seferinde birer birer kesilecek, eksilecek, bitecek ve böylece patiğimizin topuğu oluşacak. Şimdi yapacağımız işlem şu. Kesimimizi yaptıktan sonra geri döneceğiz artık. Şimdi arka yüzdeyim. Kesim yaptığım ilmeğimi örmeden alıyorum. Arka yüzde olduğum için diğer ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Sadece kenarda son 7 ilmeğim haroşa olduğu için 7 ilmeğimi düz öreceğim. Haroşayı ters olarak örenler son 7 ilmeği de ters olarak örmeye devam edebilir. Artık nasıl yapıyorsanız öyle devam edeceksiniz hanımlar. Son 7 ilmeğime geldim. Haroşalarımı düz örüyorum. Tekrar geri döndüm. Yeniden ön yüzdeyim. Yine hanımlar yapacağımız işlem aynı. İlk 23 ilmeğimizi öreceğiz. 24. örerken kesim yapacağız. Bakın 7 haroşamı ördüm. Sayarak gidiyorum. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. 23 ilmek ördüm. 24. de öndeki 2 ilmeği alıyorum. İkisini kesiyorum. Yapacağımız işlem bu hanımlar. Bu kesme işlemine buradaki 6 ilmek bitene kadar devam edeceğiz. Bakın burada 6 ilmek kaldı. Bir önceki sırada 7 vardı. Şimdi 6 kaldı. Yani bir ilmek azaldı. Kesimimizi yaptık. Yapacağımız işlem şu. Kesimden sonra tekrar geri döneceğiz. Arka yüzde ilmekleri öreceğiz. Yeniden ön yüzde ilk 23 ilmeği öreceğiz. 24. örerken kesimimizi yapacağız. Biz bu kesme işlemine bakın şurada işaret koyduğumuz yere kadar burada 6 ilmeğimiz var. Bu 6 ilmek bitene kadar devam edeceğiz. Şimdi hep birlikte bu son 6 ilmeğimiz bitene kadar patiğimizin topuğunu sizlere tarif ettiğim gibi örelim ve gelelim. Evet hanımlar, bu işaretlere kadar patiğimin topuğunu sizlere tarif ettiğim gibi kestim geldim. Şimdi bu ipimi artık çekiyorum buradan. İlk başta bu sol tarafa 24 ilmek ayırmıştık. Şimdi kesim yaptıktan sonra sağ şişimizde de 24 ilmeğimiz kaldı. Yani her iki şişimizdeki ilmek sayıları da birbirine eşit. Bu aşamada patiğimizin düz tarafı içeride, ters tarafı da dışarıda olacak şekilde şöyle ikiye katlıyoruz. Ben tığ ile kolay kesim yapabiliyorum hanımlar. Tığımı elime aldım. Elinizde herhangi bir tığla varsa bu şekilde kesim yapabilirsiniz. Tığ numarası çok da önemli değil. İlk kesimim şöyle. Benden taraftaki şişten bir ilmek, diğer taraftaki şişten de bir ilmek alıyorum. İkisini birlikte böyle topluyorum. Diğer kesimlerimi de şöyle yapacağım. Benden taraftan bir ilmek, ikinci şişten de bir ilmek alıyorum. İkinci ilmeği ilkinin içinden geçirdim. Tığımdaki ilmekleri topluyorum. Benden taraftaki şişten bir ilmek, İkinci şişten de bir ilmek aldım. İkinci ilmeği ilkinin içinden geçiriyorum. Tığımdaki ilmeklerimi topluyorum. Karşılıklı olarak şişlerimizden birer tane ilmek alıyoruz ve ikinci şişten almış olduğumuz ilmeği ilk şişten almış olduğumuz ilmeğin içinden geçiriyoruz hanımlar. Tığımızdaki iki ilmeği topluyoruz. Kesme işlemini bu şekilde gerçekleştiriyoruz. Hani ben bu 5 topuk kesimini normalde bütün 5 şiş patiklerimde uyguluyorum. Bu 2 şiş modelimde de aynı yöntemi uyguladım. Yani sonuçta bu da 5 şiş görünümlü 2 şiş patik. Hem bu tarz kesimlerde tek taraflı bir kesim olduğu için 2 taraflı iz de olmuyor. Ben o tarz topukları şahsen çok beğenmiyorum ama sizler dilediğiniz şekilde topuğu da yapabilirsiniz, kesebilirsiniz. Hani bildiğiniz farklı yöntemler varsa bildiğiniz, beğendiğiniz, sevdiğiniz öyle de yapabilirsiniz. Ben burada kendi yaptığım şekilde sizlere elimden geldiğince anlatmaya çalışıyorum. Bu şekilde hanımlar topuğumuz sırasıyla kesiliyor. Karşılıklı olarak şişlerden birer ilmek alıyoruz. İkinci şişten aldığımız ilmeği bakın ilk şişten aldığımız ilmeğin içinden geçiriyoruz. Tığımızdaki ilmekleri topluyoruz. Zaten iki şişteki ilmek sayıları da eşit olduğu için kesim işlemi aynı anda bitecek. İlmeklerin tamamını gördüğünüz gibi aynı şekilde kesiyorum. Şöyle hatta son kesimlerde de böyle ilmeğin kaçma durumu oluyor. Sinir oluyorum. Neyse yakalayayım ilmeğimi bir. Son birer ilmeğim kaldı. Son birer ilmeğimi de hanımlar şöyle keseceğim. Hemen şu ilmeğimi tutayım önce. Önce bunu topluyorum. Önce benden taraftaki ilmeğimi alıyorum. Sonra bu ikinci şişimdeki hemen şu ilmeğimi alıyorum tığıma. Tığımda şu anda 3 tane ilmeğim oldu. Üçünü birlikte topluyorum hanımlar. Ardından buraya 2 tane sıkı bir zincir çekip ipimi kesiyorum.
Patiğimizi böylece bitirdik. Hanımlar, ana rengimiz kremdi. Bir ip yetiyor da artıyor bile. Baya da artıyor. İp yetişiyor hanımlar. Zaten üstteki modelimiz için de azar azar ip kullanmıştık. İp çok az gidiyordu. Zaten videoda da gördünüz, şahit oldunuz. Evet, ipimi gizledim. Bakın hanımlar, topuğumuz böyle. Gördüğünüz gibi 5 şiş patik topuğundan hiçbir farkı yok. Görüntü itibariyle de şeklimizi hemen düzeltelim. Böyle. Hemen bir de manken ayağıma giydirip o şekilde sizlere göstermek istiyorum. 5 şiş patik bilmeyenler ve çok sevenler, yapmak isteyen ama yapamayanlar olabilir. Bu model onlar için iyi bir fikir oldu diye düşünüyorum hanımlar. Yapacak olanlara da şimdiden kolay gelsin diyorum. Hemen modelimize bakalım. Bakın, mankendeki duruşumuz da bu şekilde. Zaten çok şık çıtı desenimiz vardı. Görüntü itibariyle de bakın, tabanımız, patiğimizin yanları, topuk kısmı bu şekilde. Evet hanımlar, yine birlikte güzel bir modelin daha sonuna geldik. Umarım sizlere faydalı, hoş bir video olmuştur. Yeni modellerde, yeni videolarda buluşmak dileğiyle şimdilik hoşça kalın, sağlıcakla kalın.